Hepinize merhaba arkadaşlar. Yine karşınızda yeni bir oyunla, yeni bir günde beraberiz. Overnight Interview, yani gece yarısı iş görüşmesi. Şimdi oyunun sayfasında yazan tek şey, şeytan işçi alacak ve parasını da iyi ödüyormuş. Ama tek yapmamız gereken iş görüşmesinde başarılı olup geçmekmiş. Başka bir şey görmedim, başka bir şey okumadım. Oyunda nasıl bir şey olduğuna bakmadım. Tamamen atlıyoruz direkt. Sanırım demo bu arada. Merhaba başvuran. Bu küçük dükkan şirketine başvurmak için zaman ayırdığın için teşekkür ederim. İş görüşmesine gelmeye hak kazandığını bildirmekten memnuniyet duyuyoruz. Gece 12'de buraya gel. Elinde el feneriyle hazır olsun diyor. Elinde el feneri hazır olsun diyor. Bu senin pozisyonun için gerekli bir malzeme diyor. Ekipman. Seninle tanışmayı çok canlı başta bekliyorum. Sevgilerle küçük dükkan şirketi. Gidelim dükkana bakalım. Fenerimiz nerede? O ne lan? Kuru kafa merhaba başvuran diyor. Kuru kafa mı? Kuru kafa nerede lan? Ben senin işe alma menajerinim diyor. Menajeriyim diyor. E, iş görüşmem başladı. İlk görevim beni bulmak. El fenerimizi getirmedik mi lan biz? Nereye saklandın lan? Tavana mavana. Kuru kafa diyor la. Bir şey mi fırlatacaksın lan? Allah Allah. Kapaklar açılmıyor değil mi? Nereye saklanmış olabilir ki da? Allah Allah. Oğlum şuraya resimlerin arasına falan mı gizlendi? Boyayıp kendini falan olur ya öyle. Kamuflaj. Acaba bu raflarda mı lan? Raflarda birisi yok değil mi? Girmiştir bunların içine. Allah Allah. Niye böyle bir şey yapabiliyoruz peki? Ortalığı dağıtıyoruz. Allah Allah. O bize bir şey attı la. Aa, şuradan geldi ses. Oğlum tavanda falan mısın lan? Aha. Aha!
Gerçekten kuru kafa anasını. Saklanma kısmını çok beğendim diyor. Ben işe alma yöneticisiyim. Kuru kafa. Seninle tanıştığıma memnun oldum. Beni çabuk bulmana sevindim diyor. İyi iş çıkardın. Sana benim kim olduğumdan bahsedeceğim kısa çabucak diyor. 20 yıl önce kasiyer olarak burada işe başladım. İlk promosyonum diyor benim diyor koluma ve bir bacağıma sebep oldu diyor. Komik. Sonra diyor saçlarımı dökmeye başladı diyor. Sonra derim, kalbim ve bütün kalan organlarımı aldı benden diyor. Garip hobilerim var diyor. Origami, boya ve bir şeyler. Terapistim insanlarla hobilerimi paylaşmamı söyledi falan. Bu kuğuyu yaptım dün gece diyor. Sıradaki göreve geçelim. Birkaç tane malzeme al diyor raflardan diyor. Yiyecek içecek fark etmez. Onları zemine fırlat dedi. El gücünü ve duruşunu atarkenki duruşunu falan gözlemleyeceğim diyor. Ve hatırla diyor unutma. Ve onları sakın bana atma diyor. Ben diyor başımı çok döndürür benim falan dedi. Ya ille sana atacağım değil mi? Al anasını. Okey. Tamam diyor. Ölçtüm diyor. Gözlemledim ben diyor. Güzel gücüm var. Şimdi diyor bundan sonraki görüşmemizde sana birkaç sorular soracağım. Cevaplarına göre puan kazanacaksın ya da kaybedeceksin. En sonunda toplam puanına göre bir ödül hak edebilirsin diyor. Şirketten. İlk soru. Bir müşteri diyor senin hizmetinden memnun değil. Ne yaparsın? Özür dilerim, yok ederim. Şimdi gücümüze falan baktığına göre bence yok ederim diyelim. Ne diyorsunuz? Yani gücümüze baktı, şey yaptı. Yok ederim. 50 puan. Oğlum senin kafanı okurum. Kafanın içine girerim. Daha fazla ilerlemeden önce zor bir müşteriyle nasıl ilgilenir sana öğreteyim diyor. Eğer diyor tatmin olmamış bir müşteri sana diyor bıçakla koşarsa raftan diyor herhangi bir malzemeyi al onlara fırlatmaya başla. Test yapalım diyor. Ama diyor başarısız olursan ölümün gerçek olur diyor. Raftan bir tane ürün al. Sadece sana koşarsan bana vur diyor. Müşteriyle konuşmak istiyorum. Yöneticiyle konuşmak istiyorum dedi. Sizin hizmetinizden memnun değilim. Uy iyi attım lan. Bayağı hızlısın. Beğendim. Oh no. İşte o geliyor. Bugün işi bırakabileceğini söylemiştim. Ona gelmemesi gerektiğini söylemiştim dedi. Bir tane daha geldi. Şirket yöneticisi herhalde. Arkada öyle bir şey yazıyor sanırım. Merhaba. Merhaba. Merhaba Scully. Sen yeni başvuran kişi olmalısın. Hala sağlam olan organlarından anladım diyor. Ben Scully. Koro kafa. Seninle tanıştığıma memnun oldum. Normalde burada çalışmıyor diyor Scully. O diyor onun sırrını yapıyor. Etrafı gezdirme yöneticisi olarak diyor her zaman diyor beni tanıtır diyor. Yani açık olmak gerekirse ben bu davranıştan memnun değilim.
çoğu yeni gelen insanın benim burada çalıştığımı bilmesinden memnun değil diyor. İstemiyor öyle bir şey diyor. Bu iş yerin diyor daha az havalı yapıyormuşum. Öyle söylüyor diyor. Ama hayat beğenilmeyen bir işçiliği paylaşmak için diyor çok kısa. Senin yeni görevin için diyor yerden diyor birkaç tane malzeme seçmeni istiyorum. Neredelerse oraya koymanı istiyorum. Tam olarak neredeyse oraya. Arkanı kollama yetine göre şey yapacaksın ya. Tamam. Allah'tan bunlardan bol bol atmışız bu arada. Lan. Niye girmiyor? Ee, Korkmadın mı? Bu seni sert gösterdi. Her şeyi yerine koydun mu? Her neyse diyor. Kop'la tanışmanı istiyorum. O bizim misafir yöneticimiz, müdürümüz gibi bir şey diyor. Burada diyor sürekli çalışan değil diyor. Sadece buradan geçiyor. Sadece bu gecelik. Merhaba. Ben Kap. Bana Kop diye çağırabilirsin. Yarı Almanım. Yarı Hollandalı. Neden Scully'nin beni yeni insanlarla tanıştırdığını biliyorum. Ben bundan sorunum yok. Sadece kontrol edebileceğim şeylerle ilgilenirim. Boş yapıyor. Asla kendinden şüphe etmedi de öncesinde boş yaptı işte. Yeni göreve başlayalım. Müşteri için bir sipariş seçmemiz gerekiyor diyor. 4 tane karpuz. Sabah 7'de geliyor bu adam diyor. Bayağı sağlam büyük kahvaltı yapıyormuş. Ya da diyor bir tane diyor fili var diyor beslediği. Hiç sormadım. Evet, şu kapının girişin oradaki arabaya koymamız gerekiyormuş sepete. Oğlum çıksanıza lan. Karpuzların hayatta bir amacı olduğuna inanıyor musun? Power güç gitti diyor. Hepsi diyor bunun hepsi diyor görüşmenin bir şeyi diyor. İyi ki fener getirmişsin. Karpuzlar meyve olduklarını kabul etmeli. Ve onlar hep meyve olarak kalacak. Neyse abi biz şunu götürelim. Korkutacak gene ya. O tekrardan kayboldu. Uzaktan izleyeceğim diyor, ben buna katlanamıyorum dedi. Abi korkutacak ya. Koş 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 koş. Nereye geldin lan? İşte geliyor. Ananı satayım. Oğlum nereye... Of fena vurdum var ya. Gerçekten hızlı öğreniyorsun. Karanlıktan korkmuyorsun. CV'lerinde yalan söyleyen çok başvuranla görüştüm dedi. Karanlıktan hoşlanan.
Yalancılar. Yalan söylememeliydiler. Görüşmemize devam etmeyi çok isterim. Daha fazla şeyle diyor, sorularla falan. Mesela Cobb'un Windmill'in altında ne sakladığını öğrenerek diyor. Ama şimdilik bu kadar. Demo burada bitiyor. Sende çok potansiyel görüyorum. Demo'nun sonuymuş. Demoymuş. Oğlum bunun tam sürümü de mi var ya? Bunu daha ne kadar uzatmış olabilirsin ki ya? Böyle bir oyunu daha ne kadar uzatabilirsin? Oyun böyleydi. Biraz garipti. Çok konuşma vardı. Zaten iyiydi ama o karanlıkta kafasını iyi geçirdim karpuze. Bekledim yani o anı anladım. Öyle bir şey yaşayacağımızı. Yoksa ölebilirdik. Oyun böyleydi arkadaşlar. Gece yarısı şeytanla iş görüşmesi yaptık. Ve muhtemelen işi kaptığımızı düşünüyorum. Ee, Oyun hakkındaki düşüncelerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bu tarz oyunlar varsa aklınızda, bilginizde yorumlarda belirtin. Belki oynarız, deneriz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar. Kanala abone olmayı unutmayın.